Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere 800 yıldır insanlığı etkileyen, şiirleri dünya dillerine çevrilen ve Amerika'da en çok satan şair unvanına sahip bir isimden bahsedeceğim. Mevlana Celaleddin Rumi. Peki ya size söylesem ki başarılı bir hukukçu ve öğretmen olan bir insan bir gün tesadüfen karşılaştığı bir derviş sayesinde tüm hayatını değiştirdi ve tarihin en büyük şairlerinden biri oldu. İşte Mevlana'nın hikayesi tam da böyle başlıyor. Bu videoda Mevlana'nın doğumundan ölümüne kadar geçen büyüleyici hayat hikayesini, Şems-i Tebrizi ile olan mistik arkadaşlığını, 25.000 beyitlik mesnevisini ve dünya edebiyatındaki eşsiz yerini sizlerle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Doğum ve ilk yıllar. 30 Eylül 1207. Bugün Afganistan sınırları içinde kalan Horasan bölgesinin Bel şehrinde tarihe damga vuracak bir çocuk dünyaya geliyor. Adı Muhammed Celaleddin. Babası Bahaeddin Veled, Bel şehrinin önde gelen ailelerinden birinin çocuğu ve bilginlerin sultanı unvanına sahip bir alim. Annesi ise Bel Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun. Yani Küçük Celaleddin dönemin seçkin bir ailesinde dünyaya geliyor. Ancak o dönem Orta Asya için çok huzursuz bir dönem. Moğol orduları yaklaşıyor ve bölgede siyasi çalkantılar had safhada. Bahaeddin Veled, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte 1212 veya 1213 yıllarında Belh'ten ayrılmak zorunda kalıyor. Bu göç aslında Mevlana'nın hayatının ilk dönüm noktası oluyor. Göç ve manevi buluşmalar. Aile önce Nişabur'a gidiyor ve burada çok önemli bir karşılaşma yaşanıyor. Ünlü mutasavvıf şair Feridüddin Attar'la tanışıyorlar. Rivayete göre Attar henüz küçük yaşta olan Celaleddin'i görünce onun geleceğini sezmiş ve babası Bahaeddin Veled'e şöyle demiş: "Bu çocuk yakında aşk denizine bir ateş atacak." Uzun bir yolculuktan sonra aile Selçuklu Sultanı Alaaeddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya yerleşiyor. Sultan Bahaeddin Veled için özel bir medrese yaptırıyor. 1231 yılında Bahaeddin Veled vefat ediyor ve genç Celaleddin 24 yaşında babasının görevi ve medresedeki sorumluluklarını üstleniyor. Eğitim yılları ve manevi terbiye. Babasının ölümünden sonra Celaleddin bilgisini derinleştirmek için Şam'a gidiyor. Mukaddemiye medresesine yerleşiyor ve orada Arap dili, edebiyat, fıkıh, tefsir ve hadis gibi ilimlerde uzmanlaşıyor. Ancak asıl manevi eğitimi Konya'ya döndükten sonra başlıyor. 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin, babasının eski talebesi ve manevi dostu. Celaleddin tam 9 yıl Seyyid Burhaneddin'in terbiyesi altında kalıyor ve tasavvuf yolunda ilerlemeye başlıyor. Bu dönemde Celaleddin başarılı bir alim, hukukçu ve öğretmen olarak tanınıyor. Konya'da saygın bir konumu var, öğrencileri var, dersleri var. Ancak hayatının en büyük dönüşümü henüz yaşanmamış. Şems-i Tebriziyesi ile karşılaşma. 15 Kasım 1244. Konya'nın sokaklarında normal bir gün gibi başlıyor. 37 yaşındaki Celaleddin atının üzerinde giderken karşısına sade giyimli, esrarengiz bir derviş çıkıyor. Adı Şems-i Tebrizi. Şems, Celaleddin'e çok derin bir soru soruyor ve bu soru Celaleddin'in tüm dünyasını değiştiriyor. O ana kadar kitap ilminde ve zahiri bilgide derinleşmiş olan başarılı alim Celaleddin, Şems'te bambaşka bir derinlik görüyor. Mevlana'nın kendi deyişiyle Şems'te mutlak kemalin varlığını ve cemalinde tanrı nurlarını görüyor. Bu karşılaşmadan sonra her şey değişiyor. Başarılı hukukçu ve öğretmen Celaleddin bir anda çileci bir derviş haline dönüşüyor. Şems'le birlikte günlerce, haftalarca halvete çekiliyor. Derslerini bırakıyor, talebeleri şaşkın. Ama bu yalnızca bir başlangıç. Bu manevi aşk ve dostluk Mevlana'nın içinde şiir ateşini tutuşturuyor. İlahi aşkı keşfediyor, takvası aşkında gizlenmeye başlıyor. Ancak bu derin dostluk Mevlana'nın çevresindeki bazı kişileri rahatsız ediyor. Özellikle oğulları ve talebeleri Mevlana'nın Şems'e olan aşırı bağlılığını kıskançlıkla karşılıyor ve sonunda kaçınılmaz oluyor. 5 Aralık 1248 gecesi Mevlana ile Şems sohbet ederken Şems arka kapıya çağrılıyor. Dışarı çıkıyor ve bir daha asla görünmüyor. Bu ayrılık Mevlana'nın en büyük eserlerinden birini ortaya çıkarıyor. 44.834 beyitlik Divan-ı Kebir. Her gazelinin sonunda kendi adı yerine Şems imzasını atan Mevlana, bu eserde ilahi aşkı, ayrılık acısını ve gönül derdini anlatıyor.
Mevlana'nın eserleri. Şems'in kaybından sonra Mevlana'nın manevi yoldaki yeni rehberi Selahaddin Zerkub oluyor. Onun vefatından sonra ise Çelebi Hüsamettin. Hüsamettin bir gün Mevlana'dan Attar'ın Mantıkut Tayrı gibi tasavvufi hikayelerin olduğu bir eser yazmasını istiyor. Ve Mevlana hayatının son 12 yılını 6 ciltlik bir başyapıt yazmaya adıyor. Mesnevi-i Manevi. 25.618 beyitten oluşan Mesnevi, tasavvuf edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Mevlana bu eserde tasavvufi fikir ve düşüncelerini hikayeler halinde anlatıyor. Bir hikaye biterken diğeri başlıyor. Bazen hikayelerin içinde hikayeler oluyor. Mevlana'nın diğer önemli eserleri: Divan-ı Kebir, 44.000 beyitlik şiir koleksiyonu. Çoğunlukla gazel, rubai ve tercilerden oluşuyor. İlahi aşkı, gönül derdini, hoşgörüyü anlatıyor. Fihi mafih, içinde ne varsa içindedir anlamına geliyor. Mevlana'nın çeşitli konulardaki sohbetlerinin derlendiği eser. Mesnevi'den daha sade ve anlaşılır. Mecalis-i Seb'a, 7 meclis, 7 vaaz. Hadisleri yorumluyor. Aklın önemi, tövbe, ilmin değeri gibi konuları işliyor. Mektubat, Selçuklu sultanlarına, devrin ileri gelenlerine yazdığı 147 mektup, nasihatleri, dini ve ilmi açıklamaları içeriyor. Ölüm ve dünyadaki önemi. Aralık 1273, 66 yaşındaki Mevlana hastalanıyor ve 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat ediyor. Ama Mevlana ölümü hiçbir insan gibi görmüyordu. O ölüm gününe Şebi Arus diyordu. Yani düğün gecesi, gelin gecesi. Çünkü ona göre ölüm, sevgiliye kavuşma, asıl doğuştu. Cenazesi taşınırken Konya'nın tüm halkı sokağa dökülüyor. Ve dikkat edin, sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar ve Yahudiler de kalabalığa katılıyor, ağlıyor, veda ediyor. Bu Mevlana'nın evrenselliğinin en güzel kanıtı. O bir dine, bir millete değil, tüm insanlığa ait. Peki Mevlana neden 800 yıl sonra hala bu kadar popüler? Neden şiirleri dünya dillerine çevriliyor? Neden Amerika'da en çok satan şair oluyor? Cevap basit. Çünkü Mevlana evrensel değerlerden bahsediyor. Aşk, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik. Bu değerler hiçbir zaman eskimiyor. Mevlana'nın "Gel gel ne olursan ol yine gel" sözleri onun hoşgörüsünün özeti. İster Mecusi, ister Hristiyan, ister Yahudi ol, ister putperest. Mevlana Celaleddin Rumi, bir alimden şaire, bir hukukçudan aşk dervişine dönüşen bir insan. Şems-i Tebrizi ile karşılaşmasıyla hayatı değişen ve bu değişimi 25.000 beyitle, 44.000 beyitle dünyaya anlatan bir usta. Belki de Mevlana'nın en büyük mirası şu: bize farklılıklarımıza rağmen hepimizin aynı kaynaktan geldiğimizi, aşkın ve sevginin her şeyi aşabileceğini hatırlatması. Dün dündü, bugün bugün, her gün yeniden doğarız. Evet değerli izleyiciler, Mevlana'nın hayatı, eserleri ve önemi hakkındaki videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin Mevlana hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.